Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Bugs Bunny'nin kol parçasını ve yüzündeki ağız parçasını ve yanaklarını öreceğiz. Eğer hazırsanız ben hazırım. Haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi kolları örmeye başlayacağız arkadaşlar. 11 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi birinci zincirin içine batarak bir çember oluşturuyoruz. Bir zincir kaydırmayla birleştiriyoruz. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Birinci sıra her zincirin içine batarak 11 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 10 ve 11. Şimdi sırayı çıktığımız zincirin içine batarak bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci ve altıncı sıralar 5 sıra arkadaşlar. 5 sıra, her sırada 11 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 5 sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonraki sıraları lütfen dikkatli takip ediniz. Buralar birazcık karışık. Ama ben yavaş yavaş anlatacağım sizlere. Zincir çekmeden devam ediyoruz. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane zincir kaydırma öreceğiz. Bir zincir çekip geri döneceğiz. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3. Şimdi bu alt sıradaki boştaki ilk sık iğnenin içine batıyorum. Bir zincir kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. Bir tane sık iğne öreceğim. Şimdi bu alt satırdaki şu dibe batacağım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir zincir çekip geri döneceğim. 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu dibe batıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğneye, şu alt satırdaki bir sonraki sık iğneye batıp bir zincir kaydırma örüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi burada arkadaşlar 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Bu dibe de bir tane batıp, dip dediğim şu alttaki sıra, oraya batıp bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane zincir kaydırma öreceğim. Bir zincir çekip geri dönüyorum.
Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bakın şu alttaki bölüme bir tane zincir kaydırma öreceğim. Ama diptekine değil, bakın şu diptekine değil, bir sonrakine batıyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyorum. 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu boştaki sık iğneye, bakın şu boştaki sık iğneye batıyorum. Bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 ve 7. Dibine, şuraya bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Dibine batıyorum. Böylece sıramı, dirsek bölgesini bitirmiş oluyorum. Şimdi bundan sonra farklı bir çalışma yapacağız. Yine bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada dibe, şimdi bakın burada dibe batıyoruz. Boştakine batmıyorsunuz. Dibine batıp bir tane sık iğne örüyorsunuz. Şimdi buraya 4 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 1, yani şuraya örüyoruz bu kısma. 2 3 ve 4. Yani bu sıramızda arkadaşlar toplam 13 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi 2 ve 5. sıralar 4 sıra dönerek öreceğiz. Her sırada 13 adet sık iğne olacak şekilde 4 sıra daha örelim. Şimdi bir ayraç kullanalım arkadaşlar. Burada şu başlangıca da batacağız. 1, devam edeceğiz örmeye. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Birinci sıramı böylece örmüş oldum. Size de göstermek istedim başlangıcının nasıl olacağını. Böyle 3 sıra daha, her sırada 13 adet sık iğne olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki aşama omuz öreceğiz. 7 tane sık iğne örerek devam ediyoruz. 1 2 3 4 5
6, 7, bir tane zincir kaydırma öreceğim buraya. Şimdi buradan sıra sonuna kadar bakın, burada 5 tane boşta sık iğnemiz kalması gerekiyor. Şimdi burada bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Buraya 4 tane sık iğne öreceğim. Buradan itibaren buraya batacağım. 1, 2, 3, 4 ve devamındaki sık iğnenin içine de bir tane zincir kaydırma öreceğim. Bir zincir çekip geri döneceğim. Şimdi 3. sırayı öreceğiz. Yine 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4. Alttaki sıranın boştaki olan sık iğnesinin içine batıp bir zincir kaydırma ve bir zincir çekip geri döneceğim. 4. sırayı örüyoruz. 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın, bu aşağıdaki boştaki sık iğnenin içine batacağım. Bir tane zincir kaydırma ve bir zincir çekip geri döneceğim. 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve alt sıradaki boştaki sık iğnenin içine batıp bir zincir kaydırma örüyorum. Böylece çalışmamızı arkadaşlar bitirmiş oluyoruz. Ayracımızı da çıkaralım. Ördüğümüz parçanın şeklinin böyle olması gerekiyor. Bu omuz, dirsek ve elleri de daha sonra örüp buraya dikeceğiz. Siz bu parçadan arkadaşlar bir adet daha örüp hazırlayın. Şimdi arkadaşlar bu parçayı öreceğiz hep birlikte. Bunu burnunun alt tarafına gelecek şekilde daha sonra dikeceğiz. Bu kısımları da yanakları gelecek. Şimdi bu parçayı örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Başlangıçta 8 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirin içinde batarak başlayacağız. 7 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci sıra 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. Şimdi bu ilk zincirin içine yarım kroşe öreceğim. 2 tane. 1, 2. Bir yarım kroşe. 1, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, bir tane yarım kroşe, bir tane arttırma yapacağız, yarım kroşe. 1, 2. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Sıra 3. Şimdi bu ilk zincirin içine 2 tane yarım kroşe öreceğim. 1, 2,
2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi buradaki 2 tane zinciri atlayacağım. Yani üçüncüden örmeye devam edeceğim. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 1 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir tane yarım kroşe öreceğim. 1 buraya aynı yere 2 tane yarım kroşe öreceğim. Bir arttırma oluyor. 1 2 2 tane zincir çekeceğim. 1 2 geri dönüyorum. Dördüncü sıra. Şimdi aynı yere 2 tane yarım kroşe öreceğim. 1 2 bir tane yarım kroşe örüyorum. 1 tane sık iğne öreceğim. 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. Şimdi burada arkadaşlar 4 tane sık iğne atlıyoruz. Yani dördüncü sık iğneden itibaren öreceğiz. 1 2 3 dördüncü sık iğne. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane yarım kroşe öreceğim. Bir tane arttıracağım. Yani aynı yere 2 tane yarım kroşe. 1 2 2 tane zincir çekeceğim. 1 2 geri dönüyorum. Sıra 5. Aynı yere 2 tane yarım kroşe öreceğim. 1 2 bir tane yarım kroşe öreceğim. 1 2 tane sık iğne örüyorum. 1 2. Şimdi zincirlerin üstüne 2 tane sık iğne öreceğiz. Nasıl? Birinci zinciri atlayacağım. İkinci zincirin içine 1, yanındakine 2. Sonra burada yine bir taneyi atlayacağım. Buradan itibaren 2 tane sık iğne daha öreceğim. 1 2 bir tane yarım kroşe öreceğim. Bir tane arttıracağım arkadaşlar. 1 2 bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Sıra 6 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 11 ve 12. Böylece çalışmamızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu ipliği biraz uzun keselim, dikiş payı bırakalım. Şimdi sırada yanaklar var. Birinci yanağı öreceğiz. 2 tane zincir çekerek başlayacağım. 1 2. Şimdi ikinci zincirin içine 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. Spiral örgü öreceğiz. Bunun için bir işaretleyici kullanalım arkadaşlar. Bir parça. Evet, ikinci sırada her sık iğne içine bir arttırma öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sıra 3.
Şimdi bir tane arttıracağım. 1, 2, bir sık iğne. Bir arttıracağım. 1, 2, bir sık iğne. Bir arttır. 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 1, 2, bir sık iğne. Bu sıramızda arkadaşlar toplam 18 adet sık iğne olmalı. Sıra 4. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir arttır. 1, 2, 2 sık iğne. 1, 2, bir arttır. 1, 2, 2 sık iğne. 1, 2, bir arttır. 1, 2, 2 sık iğne. 1, 2, bir arttır. 1, 2, 2 sık iğne. 1, 2, bir arttır. 1, 2, 2 sık iğne. 1, 2, bir arttır. 1, 2, bir sık iğne. Sıra sonuna geldik. Bu sırada toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. Bir arttır. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir arttır. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir arttır. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir arttır. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir arttır. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Bir arttır. 1, 2, 3 sık iğne. 1, 2, 3. Sıra sonuna geldim. Bu sırada da toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. Şimdi 15 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bir arttır. 1, 2, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. 1, 2, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. 1, 2, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Ve böylece arkadaşlar sıra sonuna gelmiş olduk. Bu sıramızda da toplam 33 adet sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu çalışmanın çevresini bir kez zincir kaydırmayla geçeceğiz. 33 tane zincir kaydırma yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 32 ve 33. Evet, böylece ilk yanağımızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak biraz uzun kesiyoruz.
Bu parçayı unutmayalım. Bu ilk yanak olacak. İlk yanağın ve ikinci yanağın hangisi olduğunu karıştırmamamız gerekiyor. İlk yanak olarak işaretleyelim arkadaşlar. Şimdi ikinci yanağı öreceğiz arkadaşlar. Yine 2 tane zincir çekeceğim. 1, 2. İkinci zincirin içine 6 adet sık iğne öreceğim. 1, 2, 5 ve 6. Yine ayraç kullanacağım. Sıra 2'ye her sık iğnenin içine bir arttırma öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'ye sıra 3, bir arttır, 1, 2, bir sık iğne, 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 bir arttır, 1, 2, bir sık iğne. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Şimdi geldik 4. sıraya arkadaşlar. Bir sık iğne öreceğim, bir arttıracağım, 1, 2, 2 sık iğne, 1, 2, bir arttır, 1, 2, 2 sık iğne, 1, 2, bir arttır, 1, 2, 2 sık iğne, 1, 2, bir arttır, 1, 2, 2 sık iğne, 1, 2, bir arttır, 1, 2, 2 sık iğne, 1, 2, bir arttır, 1, 2, bir sık iğne, 1. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. 5. sıra bir arttır, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir arttır, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir arttır, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir arttır, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir arttır, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir arttır, 1, 2, 3 sık iğne, 1, 2 ve 3. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı arkadaşlar. Geldik 6. sıraya. 15 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 14 ve 15. Bir tane arttıracağız. 1, 2, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. 1, 2, 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir arttır. 1, 2, 4 sık iğne. 1, 2, 3,
4. Evet, böylece sıramızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu sırada 33 adet sık iğne olmalı. Şimdi bir sıra 33 tane zincir kaydırma öreceğiz. 1 2 3 4 ve 33. Şimdi ayracımı çıkaracağım. Çalışmayı bitirdim arkadaşlar. Şimdi diğer parçalarla birleştireceğiz. Önce ne örmüştük? Orta kısımdaki parça. Şimdi bakın, bu şekilde tutacağız parçayı. Burası arka. Böyle tutacağız arkadaşlar. Şimdi bu parçanın şu kısım ve alt, buradan şu uca kadar şuraya 15 tane sık iğne öreceğiz. Şöyle ki şuradan başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi diğer parçayı alacağım. Bu parçada da kaldığımız yerden itibaren, şimdi burada bitirmiştik. Birinci zincir kaydırmanın içinden itibaren ...15 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 15. Burada bir zincir kaydırma ile çalışmamı bitiriyorum arkadaşlar. Yani ördüğümüz parçanın görüntüsü böyle olacak, gördüğünüz gibi. Şimdi bu ördüğümüz parçayı yüzüne bir iğne ile tutturalım dikmeden evvel. Şimdi bakın, böyle Noel Baba sakalı gibi buraya tutturacağız. Bu burnun üstündeki birinci sıraya bu ucun denk gelmesi gerekiyor. Şöyle iğneyle bir tutturacağım. Diğer tarafı da yine aynı hizaya iyice çektirmemiz lazım arkadaşlar. Burayı sıkıştırmamız böyle. İyice sıkıştırmamız lazım burayı. Sıkı bir şekilde takacağız. Şimdi yanakları da bu şekilde, yani burundan sonra sayacağız. 1 2 3. sıranın hizasına. Buraya da yanakları buradan itibaren dikeceğiz. Şöyle. Tabi burayı birleştirip dikeceğiz birbirine. Şöyle tutturacağım. Evet, diğer yanağı da yine aynı şekilde 3. sıradan itibaren tutturacağız. Şimdi dikiş işi çok önemli arkadaşlar. Bu parçaları örüyoruz. Gerçekten tamam zor, fakat dikişi de çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Bunu da 3. sıraya tutturuyorum. Şuradan da tutturacağım. Buradan da bir düzelteyim. Yani orantılı bir şekilde düzeltin. Simetri olsun hepsi. Simetri bir şekilde olsun. Dengeli.
Evet arkadaşlar, bu gösterdiğim şekilde dikeceğiz. Yanakların içini de elyafla dolduracağız. Şu kısmı da biraz elyafla doldurursunuz. İçine birazcık elyaf itersiniz. Burayı da biraz iç taraftan doldurun. Bu açık olan kısma daha sonra keçeyle diş keseceğiz. Buradan da dişlerini yapıştıracağız. Buraya tutturacağız. Onun için açık bıraktım burayı biraz. Dişlerini tutturabilmemiz için. Tarifinde böyle bir şey anlatmıyorlardı ama ben biraz tarifi değiştirdim arkadaşlar. Böyle daha güzel duracak. Şimdi bu şekilde anlattığım gibi dikişleri tamamlayalım. Şu yan kısımları da yanakla dikelim, birleştirelim. Burayı da dikelim, birleştirelim. Dediğim gibi içlerini de elyafla dolduralım. Şimdi bu yanakların bayağı bir kabarık olması gerekiyor arkadaşlar. Düzelterek güzel doldurun yanakları. Yani bunların kabarık durması gerekiyor. Basık olmasın. Güzel durmaz o zaman. Şimdi arkadaşlar çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Bugs Bunny'nin kolunu ve yüzündeki ağız ve yanak parçalarını ördük, tamamladık ve dikiş işlemi için hazırladık. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi bırakmayı lütfen unutmuyorsunuz. Ayrıca bir cümle dahi olsa yorum bırakırsanız çok memnun olacağım. Sağ alt köşedeki zil işaretine dokunarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.